Örnek Matmazel. Başına gelen şey aslında güvenmekten kaynaklı. Gerçeklerle yüzleşmek istiyorsanız... Toksik sevgi durumu var bizim ülkemizde. Bunu üstünüze doğru havlayarak koşuyorsa ne yapmanız gerekiyor? Herkese yeniden merhabalar. Köpeksel meselelere hoş geldiniz. Bu programda her hafta köpekler hakkında doğru bilinen yanlışları, bilimsel altyapıda bilgileri ve daha da önemlisi kendi deneyimlerimizi konuşuyor olacağız. Ben Nilay. Ben de Ece. Burada amacımız doğruları konuşmak, farklı fikir ayrılıklarını göstermek. Bizi bir çeşit cehaletle mücadele ekibi gibi düşünebilirsiniz. En azından köpeksel meselelerde. Bu haftanın konusu, eğer köpeğiniz yanınızdayken bir sokak köpeğiyle karşılaşırsanız neler yapmalısınız ve nelere dikkat etmelisiniz olacak. Ve aynı zamanda sokak köpeğinin de hayata bakış açısı, yaşam mücadelesi ve arka planda yaşanan gerçeklikleri ele almaya çalışacağız. Bir süredir bizden istenen konulardan bir tanesi ama hem bizim için hem de toplumsal olarak oldukça hassas bir konu olduğu için biz de çok temkinli ilerlemeye gayret göstereceğiz. Her zaman dediğimiz gibi burada amacımız doğruları konuşmak, kimseyi kimseye düşman etmek değil. O yüzden lütfen siz de açık bir görüşle izleyin ve yorumlara düşüncelerinizi yazın. Başlamadan da abone olmayı ve like etmeyi lütfen unutmayın. Hazırsak başlayalım. Köpeğiniz yanınızdayken bir sokak köpeğiyle karşılaşırsanız amacınız her zaman ortamı yönetmek olmalı. Hiçbir şekilde çatışma çıkarmak olmamalı. Her zaman ilk hedef güvenlik. Hem sizin için hem köpeğiniz için hem de karşıdaki sokak köpeği için. Tabii ki köpekten köpeğe yapılması gerekenler çok değişiyor. Yani karşıdaki köpekten bahsetmiyoruz burada. Sizin kendi köpeğinizden bahsediyoruz. Çünkü genelleme yapacak olursak iki tip köpek vardır. Benim kendi köpeklerimden yola çıkacak olursam genetiğinde hem reaktivite olan çok hassas köpeklerim var. Hem de daha önce çok fazla travma yaşamış köpeklerim var. O yüzden ben daha temkinli davranan tarafım. Diğer tip köpek ise daha rahat, kendinden emin ve genellikle sahipsiz köpeklere karşı nasıl tepkiler verebileceğini bilen ya da tamamen ignore eden. Yani olayı normalleştirmiş olan köpekler var. Reaktif ve karşı tarafa tepki veren bir köpeğiniz varsa yaşadığınız sorun bambaşka. Herhangi bir köpeğin başına gelen ve yapması gereken şeylerden daha farklı şeyler uygulamak mecburiyetindesiniz. Çünkü köpeğiniz reaktif, karşı tarafa tepki veriyor. Aldığınız tepki de büyük olacağı için olayı daha farklı yönetmek gerekir. Ama daha sakin ve anlayışlı, aynı zamanda arkadaş canlısı yaklaşan bir köpeğiniz varsa biraz daha şanslısınız diyebiliriz. Kesinlikle. Karşı taraftan da çünkü daha arkadaş canlısı bir şekilde karşılanacaksınız. genel olarak başka bir köpeğe reaktif olsun olmasın orada bir eşik seviyesi var. Sürekli bundan zaten bahsediyoruz. Bir olay olmadan önce durdurmazsanız genellikle her zaman çok geç oluyor ve davranış sekansı başlamış oluyor. O yüzden güvenlik amacımız belli davranışlar zaten başlamadan önce durdurmak olmalı. Herkesin güvenliği için ilk yapılması gereken mümkünse bir sokak köpeği gördüğünüz zaman kendinizi kontrol etmeye çalışın. Güvenlik kurallarımızdan ilki bu olacak. Köpeğiniz nötr olsun ya da olmasın genellikle bütün problemlerin kökü bizden kaynaklanıyor açıkçası ve o eşik seviyesini geçme durumu da tamamen bizim nasıl tepki verdiğimiz ve bizim nasıl hissettiğimizle ilgili oluyor. Eğer ki travma yaşamış bir köpeğiniz varsa ya da genetik olarak reaktif bir köpeğiniz varsa muhtemelen zaten bir sokak köpeği gördüğünüz anda veya kayışsız bir köpek de olabilir bu arada. Refleks olarak panik oluyorsunuz. Bu zaten anında köpeklere geçiyor. Daha nötr bir köpeğiniz varsa bile sizin azıcık panik yapmanız veya aklınıza kötü senaryoların gelmesi demek de aynı zamanda refleks olarak bir panik durumuna yol açıyor ve nötr olan köpeğinizi de etkilemeye başlıyorsunuz. O yüzden ilk yapılması gereken şey, birincisi radarlar hep açık olacak. Bunu zaten hep söylüyoruz. Köpek gezdirirken telefona dalmak yok. Çünkü sokakları ve doğayı paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Her zaman radarlarınız açık, etrafı tarayın. Bildiğiniz köpeklerin dışında bir köpek görürseniz içe dönün ve sakin kalın. Evet. İlk amaç gerçekten sakin kalmak. Kayışınızı çok insanda görüyoruz. Kayışı geriyorlar. Panik oldukları anda kayışı germek tabii ki yok. Ve bu kol aktığı zaman veya gerildiğiniz zaman sizin kaslarınız kasılıyor. Panik durumunda nefes hızlanıyor, kalp atışı hızlanıyor gibi fizyolojik durumlar olduğu için bir anda zaten stres olup hormon değişimleri etrafa yaymaya başlıyoruz. Bunun da önüne geçmek için hem sakin kalın hem de şu gerginliği hissetmemeye çalışın. O kayış hem gevşek olsun, kısaltın, germeyin. Kol da aşağıda olsun. Bu gerçekten kendi köpeklerimiz için
ve tepkilerini ayarlayabilmek için en önemli altın kurallardan bir tanesi. Eğer ki köpeğiniz önünüzden gidiyorsa o anda zaten kayışı kısalttınız. Yanınıza almak da diğer çok önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü önünüzde duran bir köpek her zaman koruma pozisyonunda olan köpektir. Yani sokak köpeğine daha tehditkar görünebilir. Hem de sizin köpeğiniz bir anda galiba ortamı ben kontrol ediyorum gibi bir düşünceye kapılıp tepki de vermeye başlayabilir. O yüzden sakin kalıyoruz, nefes alıyoruz. Kayışımız kısa ama gergin olmuyor. Kolumuzu rahatlatıyoruz, vücudumuzu rahatlatıyoruz. Derin nefesler alıp veriyoruz. Ve aynı zamanda yürüyüşümüz koşmak değil, orada Evet. durmak değil. Hani çiçek ol gibi bir şey bazen çok söz konusu olmayabiliyor. Hani Evet, ağaç ağaç ol, ol. çiçek ol gibi Bu şeyler gerçek köpeğiniz yoksa senaryolarda daha çok. biraz daha köpek yoksa gerçek senaryoda kontrol etmemiz gereken şeyler olduğu için mutlaka ve mutlaka yürüyüş hızımızla nabzımızla birlikte düşmeli. Tabii ki de küçük adımlar değil ve karşı tarafı tehditkar bir şekilde karşılayacak bir vücut dili de değil. Dikkatini çekmeyecek şekilde yürüyüş temponuz neyse o tempoda devam etmeniz gerekir. Köpeklerin üzerine doğru da gitmek değil. Evet. Bir slalom çizebilirsiniz. Bir yay gibi daha yumuşak hareketlerle geçiş sağlayabilirsiniz. Biraz daha uzak bir ortama geçiş sağlayıp devam edebilirsiniz. Ama mutlaka ben tehdit değilim, ben sizi tehdit olarak görmüyorum sinyalini karşı tarafa da iletmemiz gerekiyor. Çünkü ne de olsa orada hali hazırda yaşayan bir köpeğin ya da köpeklerin ortamından geçiyoruz. O yüzden saygı duyarak kendi köpeğimizi ve kendimizi kontrol etmek bizim öncelik amacımız olmalı. Hızlı adımlarla panik olarak kaçmaya çalışmıyoruz. Hiçbir şekilde sırtımızı korkuyorsak özellikle ani bir 180 derece dönüp bir U dönüşü yaparak hızlı uzaklaşmıyoruz. Çünkü bu hem av dürtüsünü tetikleyebilir hem de sırtınızı döndüğünüz zaman kaçıyor hissi yaratabilir ve sizi kovalamaya daha yatkın hale getirebilir. Uzuvlarınızı sallamamak da çok önemli. Eğer elinizde köpek yoksa mesela bu altın kurallardan bir diğeridir. Çok insanın yaptığı şey köpeklerini kucağına alıp bir de sabit tutmamak. Sürekli bir sallamak. Yani hani ben bir avım gel beni yakala zaten hissiyatını verir. Köpeğinizi kucağınıza alacaksanız eğer diğer köpek sizi görmediyse bunu yapmaya çalışın. Çünkü köpeklerin duyuları bizden farklı olduğu için görsel olarak daha çok aktarıma yani harekete bakarlar ve o şekilde karşıdakinin bir hayvan olduğunu daha sonra nasıl bir hayvan olduğunu algılayıp tepki verirler. Sizi görmediyse bir sokak köpeği ve siz hafif panik yaşıyorsanız yavaşça kendi köpeğinize eğer çırpınmayan bir köpekse altını çizelim. Kucağınıza alıp ya burada ki bu çok minnoşsa ama daha çok şu şekilde önünüzde popoyu kavrayacak Saklayarak, sabit bir şekilde kucağınıza alıp yine yavaş hareketlerle ve yay çizerek oradan uzaklaşın. Ve tabii ki karşıdaki köpeğin vücut dilini okumak diğer kritik noktalardan bir tanesi. Ve mümkün oldukça köpek arkanızdan geliyor dahi olsa sürekli dönüp kontrol edip panik hareketlerinizi ona yansıtmamalısınız. Zaten rutin ve ritmik bir şekilde ilerlediğinizde köpeğin de belli bir mesafeye kadar sizi takip edip daha sonra o alanından ayrıldığınızda yerine geri döndüğünü göreceksiniz. Bu çok güzel bir nokta çünkü köpeklerde görünmez sınırlar vardır. Kesin fark etmişsinizdir. Belli bir alanda yaşayan köpekler bir noktaya kadar sizi takip ederler. Daha sonra geri dönerler. Çünkü onların sınırı orada keskin bir şekilde biter. Ve sınır ihlali genel olarak çok fazla yapmazlar. Bunu o yüzden kendinize not edebilirsiniz. Bu çok yardımcı olacaktır. Kaç köpek yaşıyor, sınırları nedir? Hani birazcık gözlemleseniz zaten fark edersiniz. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Evinize bir usta geldiği zaman onu yalnız bırakmazsınız genellikle. Bu iyi oldukları için ya da kötü oldukları için değildir. Sonuçta tanımadığınız birisi ve ne yapacağını bilemiyorsunuz. O yüzden sürekli gözlemlemek için etrafında dolanırsınız. Aslına bakılırsa bu köpeklerin bu görünmez sınırla da yaptığı şey bu. Sadece birazcık peşinizden gelip sizi gözlemlemek istiyorlar. Bazı köpekler dışarıda yaşarken mücadelenin de etkisiyle havlayarak karşı tarafı püskürtme davranışına sahip olurlar. İşte o zamanlarda da genelde köpek çok agresif bir tavır bize sergiler gibi hissederiz ama bu tamamen aslında bizim algımızla alakalı bir şey. Yani köpek herkese havlayıp oradan uzaklaştırmaya çalışır. Yapmak istediği şey
şey bu. Havlayan bir köpek olduğunda ekstra panik oluyoruz. Sanki o an kötü bir senaryo yaşanacak gibi. Fakat en başında söylediğimiz gibi ne düşünürsek o gerçek olur. Çünkü salgıladığımız hormonlarla birlikte bütün kimyamız değiştiği için köpek bunu zaten algılayabiliyor. Algıladığı zaman daha masumane, buradan uzak dur diyen bir köpek sizi daha farklı bir pozisyona düşüren hormonlarınız sayesinde farklı bir davranışta bulunabiliyor. Bu da onun aslında kötü ya da yapmak istediği amacın kötü olmasıyla ilgili kesinlikle değil. Köpek yaşamsal mücadelesinde var olduğu yeri koruyor ve aynı zamanda başka yeri yok. Yani göç mü etsin, oradan uzaklaşsın mı, ne yapsın? Apartmanımızın önünde bile bir araba park ettiğinde bakarız, hani yabancı bir araba, kim gelmiş? Teritori tamamen bunun hepsi. Korumak isteriz. Dairemiz değil, hani apartmandan bahsediyorum. Herkesin yaşadığı bir alan ama sanki bu sorumluluk bizdeymiş gibi kontrol altına alırız. Yani bir aidiyet duygusuyla gelen bir şey ve bu tüm canlılarda da olan bir şey. O yüzden sadece havlıyor diye korkmayın. Yani kaç kişinin köpeği sadece oyun için havlıyor bu arada. Bir de öyle de bir taraf var. Sürekli zaten aynı köpekleri görüyorsak mutlaka tanımaya başlıyoruz onları ve nasıl davrandıklarını da anlıyoruz. Eğer ki çok korkuyorsanız veya köpeğiniz şimdi reaktif bir köpekse ne yapmalısınızdan biraz daha bahsedelim. Benim sevdiğim yöntemlerden bir tanesi şemsiyedir ve aniden açıldığı zaman genellikle karşıdaki köpeği kaçırabilir. Veya bir kalkan gibi bir obje koyabilirsiniz. Kendinizden çok eminseniz bunu yapmalısınız. Ama panik yapacaksanız daha sakin hareketlerle nefesinizi düzenleyerek aslında oradan yavaşça uzaklaşmak çok daha etkili. Ama yanınızda bazen sadece bir şemsiye olması kafanızı rahatlatmaya yarayabiliyor. Psikolojik anlamda. Evet. O yani bu yanımda en kötü şemsiye açarım diyebildiğiniz zaman gerçekten vücudunuzu daha sakin tutabiliyorsunuz. Ben de bu yüzden bu yöntemi seviyorum. Hem karşı tarafa burada bu arada hiçbir şekilde üstüne bir şey atmaktan ya da vurmaktan bahsetmiyoruz şemsiyeyle. Ama şemsiyeyi sadece açmak. Orada amaç atmak, fırlatmak ya da vurmak değil. Kalkan olarak kullanmak o objeyi. Reaktif köpek sahibiyseniz sizin köpeğiniz muhtemelen hani görünce uzaktan da olsa eşiği aşabiliyor. O durumlarda ne yapacaksın? Daha köpeğim havladı diğerlerine çekiyor gibi bir hissiyat oluyor. Şimdi ilk olarak zaten orada köpek olduğunu biliyorsanız o rotaları kullanmamanız en doğrusu olur. Çünkü bile bile ateşe atlamak gibi bir şey bu. Kendinize mutlaka not alın ve rota çizin. Birincisi bu. Eğer köpeğiniz eşiği aştıysa bu bir eğitim anı değildir. Bunu mutlaka kafanıza yazın. O anda sus, ay, yürü, dinle gibi kızmak ya da komut vermeye çalışmak eşiği geçen bir köpekte genellikle zaten shutdown, özellikle korku varsa shutdown'a geçerler ya da excessive barking vardır. Bu durumlarda ulaşamazsınız köpeğinize. Her zaman dediğimiz gibi yapacağınız en önemli şey sakin kalın. Yavaş adımlarla oradan uzaklaşın. Kayış gerginleşebilir. Orada çok da tınlamayın, eğitimi çok düşünmeyin. Gerçekten dönün, geniş bir yay çizerek araya belki birkaç bariyer alarak uzaklaşmaya çalışın. Panik yapmak bütün her tarafı yani iki köpeği de ve sizi de daha çok yükseltecek. Tek yapacağınız şey kendinizi sakin tutup köpeğinizin kayışı kısa ama gergin olmayacak şekilde devam etmek. Sizin köpeğiniz karşı tarafa tepki veriyor dahi olsa onu bir şekilde o ortamdan hızlı ve seri adımlarla uzaklaştırmak, ortamın aurasından arındırmak zaten köpeğinizi birkaç adım sonra normal haline geri çevirecek. Yani aslında sizin o paniği yönetmeniz demek bu işin çözüm noktası demek. Şimdi sakin kalmaktan bu kadar bahsettik. Nasıl kendimi sakinleştireceğim diye soruyor olabilirsiniz. Terapiye gidin diye. Nasıl kendimi sakinleştireceğim diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet, aslında bakılırsa fizyolojik olarak eğer panik olacağınızı hissediyorsanız, diyelim ki uzakta bir köpek gördünüz veya o bölgeden geçmek zorundasınız ve biliyorsunuz ki korktuğunuz bir can yaşıyor orada. Yapmanız gereken şey aslında oraya gitmeden önce derin nefes alıp verme egzersizleri. Bu gerçekten fizyolojik olarak sizin kontrolünüz dışında sizi sakinleştirecektir. Yani yapmamız gereken şey 1-2-3 saniye burundan nefes alıp yapıyor musun? Yapayım mı? Yok. Sonra 5-6 saniye ağızdan vermek ama acele yapmıyoruz. Nasıl? Oraya gitmeden önce veya bir panik geldiğini hissediyorsanız yapmanız gerekiyor. Burundan 2-3 saniye nefes alıyoruz ve 5-6 saniye ağızdan yavaşça veriyoruz. Bunu yaklaşık bir 30 saniye yaparsanız vücudunuz fizyolojik olarak zaten sakinleşecektir. Nefesinizi düzenledikten sonra da yolunuza sakin bir şekilde devam edin. Bunu hani dalgasına söylemiyoruz. Gerçekten fizyolojik bir etkisi olduğu için kendinizi sakinleştirmenize yardımcı olacaktır. Çünkü
köpekler korktuğunuz zaman fizyolojik değişimlerle, salgıladığımız hormonlarla bunun kokusunu alıyorlar ve korkan insanın üstüne de zaten bu yüzden daha çok gidiyorlar. Ve aynı zamanda nefesle de birlikte zihninizde farklı bir şey canlandırın. Yani bu gerçekten yaşanan bir durum. O yüzden bir stres anında iyi hissetmediğiniz zaman panik anı geçiriyormuş gibi düşünebilirsiniz bunu. Yanınızda kimse de yok. Nasıl sakinleşeceksiniz? Farklı bir şey düşünerek. Yani ortamdaki gerginliği düşündükçe kötü hissedeceksiniz ve bu katlanarak devam edecek. Fakat biraz daha farklı ve yumuşak, size iyi hissettiren şeyler düşünürseniz ya da atıyorum korkmadığınızı düşünürseniz kolay bir şekilde oradan ayrılmanıza Bunun için neden olacak. güzel bir örnek oluyor. Eğer yani daha çok köpeklerle çalışanların bildiği bir şeydir bu ama yeni bir çiftlikteyseniz, eğitim merkezindeyseniz bir köpek gelir. Tanımıyorsunuzdur ve onu inanılmaz güzel mıncıklarsınız, seversiniz. Ta ki sahibi gelir ve der ki benimki inanılmaz agresif. Benimki ısırır dediği anda geri çekilirsiniz ve bir anda o köpek, demin sevdiğiniz köpek size diş Aynen gösterir. öyle. O kadar çok yaşadık ki bunu. Tamamen aslında özgüveninizle alakalı Evet. bir şey. Köpeğin mevcut durumunu bilmiyorsanız gerçekten köpek de size normal davranıyor. Evet. Ama öğrendiğiniz anda bildiğinizi nereden anlıyor? Tabii ki de hormonlarınızdan. Evet. Peki eğer sokak köpeği üstünüze doğru havlayarak koşuyorsa ne yapmanız gerekiyor? O durumlarda kendi köpeğinizin mutlaka pozisyonunu önde değil gene arkanıza alacak şekilde olun. Köpeğe doğru durabilirsiniz ve vücudunuzu daha büyük gösterebilirsiniz. Elinizde hiçbir şey olmasa bile Yani daha köpek büyük buradan hareketler geliyorsa bağırmayın. köpeğiniz solda, köpek soldan geliyorsa köpeğinizi sağa çekip Evet. arasına bariyer kurup yine yavaş adımlarla, Tabii ki. sakin adımlarla Ama sabit ortamda. mesela orada sabit durup belki köpeğinizi sabitlediyseniz kendinizi büyütüp bir iki tane çok emin adım atabilirsiniz köpeğe doğru. Çünkü genellikle bu zaten kışkırtır ve durdurur karşıdan gelen köpeği. Durduğu zaman da yavaş yavaş hala yüzünüz ona doğru dönük şekilde geri geri gitmeye başlayabilirsiniz. Yine kendinizden emin oluyorsanız bunu yapmanızda fayda var. Çünkü eğer ki emin değilseniz karşıdaki köpek zaten bunu algılayacaktır, koklayacaktır ve üstünüze gelmeye devam edecektir. Ama eğer kendi köpeğinizi kontrol altında tutamıyorsanız, arkanızdan sürekli önünüze geçmeye çalışıyorsa Zaten bu durmayın. gene riskli bir Zaten durmayın, devam edin. yöntem. Ama gene de aklınızda olsun. En riskli kısma gelelim. O da birden fazla köpek varsa, yani bir çeteleşme, sürü durumu gözlemliyorsak. Şimdi buralar gerçekten çok kritik oluyor. Ne yapmamız gerekiyor? Reaktif köpeklerde zaten en önemlisi yaşadığımız alanlarda hangi köpekler mevcut, nerede hangi köpekleri besliyoruz bunu zaten biliyor olmamız lazım. Evet. Yani nasıl ki komşumuz karşı tarafta kim oturuyor bunu biliyorsak etrafımızda yaşayan canlılardan da bir haber olmamız gerekiyor. Şimdi reaktiflerden daha çok ben bahsediyorum. Çünkü benim köpeklerim hem gerçekten çok geçmişte saldırıya uğramışlar. Benimkilerin başlattığı genellikle problemler oldu, her zaman bu. Ve hani bu kadar sakin anlatıyorum ama sakin durduğum anlamına da gelmez. Genellikle ben de o paniği her zaman yaşıyorum ama kendimi tabii ki kontrol ediyorum. Çünkü kendi çocuklarımı korumak zorundayım. Deneye deneye aslında Deneye bunları. deneye Sen de öğreniliyor. panik oluyorsun ama sen de kendini kontrol Evet. etmek zorundasın. Çünkü bir yer paylaşıyoruz. Birlikte bir Evet. paylaşım yapıyoruz. Tabii ki bir de diğer taraf var. Daha nötr ve daha şanslı taraf var. Evet. Köpekleri. Sen birazcık oradan bahset. Benim köpeklerim konusunda ben şanslıyım. Çünkü sokak köpeğiyle ya da sahipsiz herhangi bir köpekle karşılaştıkları zaman kayışlı olan köpeklerden ziyade kayışsız ve sokak köpekleriyle daha iyi iletişim ve nötr bir iletişim kuran köpeklerim oldu. O yüzden bu konuda benim en sevdiğim kısım şu oluyor. Aşama aşama ben genellikle eğer o bölgedeki köpeklerin varlığına alışmam gerekiyorsa ve oraları kullanmam gerekiyorsa önce ben köpeklerin olduğu yeri ziyaret etmeyi ve onları beslemeyi ve kendimle ilgili size zararsızım imajını çizmeyi öncelik görüyorum. Beni onayladıklarından sonraysa o bölgeden köpeğimle birlikte ilerlemeyi, küçük yürüyüşler yapmayı tercih ediyorum. Zaten beni kabul ettikleri için benim köpeğimi de yanımdaki herhangi bir köpeği de gelip koklama ve tanışma evresine geçiyor köpekler. Çünkü beni merak ettikleri için ve heyecanlandıkları için gördüğünde, çünkü iyi bir iletişim kuruldu aramızda, pozitif bir bariyer oluşturmuş oluyorum. Buraya bir parantez açayım. Bu arada aynı yerde yaşadığınızda ve hep aynı köpeklerle karşılaştığınız zaman kendi köpeğiniz reaktif dahi olsa, diğer köpeklerle hiç tanışmasalar bile diğer köpekler bir süre sonra sizi tanımaya başlıyor. Orada zaten sakin kalmak önemli. Yani ben de hep bir
gene köpekle karşılaşacak mıyız yaşıyorum. Sonra neyse deyip nefes alıp biraz daha geniş uzaklarından geçiyorum. Ve bunu her gün yaptıkça zaten varlığıma alışıyorlar ve ne benimkiler ne karşı köpek tepki vermiyor. O yüzden önemli olan sizin önce köpekle iletişim kurmanız, sonra köpeğinizi dahil etmeniz duruma. Dahil ettikten sonra da baktınız ki onu da kabul ediyorlar. Zaten çok rahat bir şekilde artık o bölgeleri kullanabiliyorsunuz ve aynı zamanda en güzel kısmı da şu oluyor. Eğer taşkın davranışta herhangi bir köpek varsa ortamda, o köpekler araya bariyer oluyor ve diğer köpeklerin de davranışlarını kontrol etmeye başlıyorlar. Yani amaç orada sizi korumak oluyor. Zararsız olduğunuzu karşı tarafa da kabul ettirmek oluyor. Gözlemlemeyi en sevdiğim kısımlardan bir tanesi bu. Bir de şu besleme konusunu biraz ele almamız lazım veya bir toksik sevgi durumu var bizim ülkemizde. Bunu birazcık konuşmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten ikiye ayrılıyoruz ve yani hani toplum olarak gerçekten uçlarda yaşıyoruz. Ya böyle inanılmaz Ortamız bir yok. aşk ya da inanılmaz bir nefret veya korku durumu yaşanıyor. Bunun bir dengesi ve bir ortası olması gerekiyor. Genel olarak şimdi çocukluğumdan beri zaten köpeklerin içindeyim ve hepsini sevmek istiyorum. Ama yaşım ilerledikçe en dikkat etmeye başladığım şey bütün sokak köpeklerine tanısam da arkadaş canlısı olsalar bile elimi uzatmam ve ekstra bir sevgi göstermem. Çünkü bunu yaptığımız zaman köpekler bir süre sonra herkes bana iyi davranıyor, herkes bana mama veriyor deyip herkesle bir güven bağı oluşturuyorlar ve biliyoruz ki zaten gündemden korkunç insanlarla beraber yaşıyoruz aynı zamanda. O yüzden her köpeğin her insana güvenmesinin önüne geçmek için de birazcık kendinizi kontrol edin. Birazcık uzaktan sevmeye de gayret gösterin. Çünkü Aslında biri çağırıyor, güvenen köpek gidiyor ve sonra işte haberlere bakın yani. Ya buna en kötü ve hani en yakın gözümüzdeki örnek Matmazel. Başına gelen şey aslında güvenmekten kaynaklı. Yani güvendiği şey de zaten insan. Ve sonuçlarını hepimiz zaten gördük. Ve dışarıda evimize geldiğimizde, sokakta beslediğimiz ya da çevremizde beslediğimiz köpekleri biz evimizdeyken maalesef göremiyoruz, başlarına ne geldi. Ve insansı duygularımızla onları kontrol etmeye ve güven içerisinde tutmaya çalıştıkça bu sefer diğer insanları kışkırtıyoruz. Maalesef bazı huylarımızı ve bazı davranışlarımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Elimizden geldiğince hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu bir gerçek. Fakat tam tersi olan, insanlıktan da nefret eden, hayvanlardan da nefret eden insanlar var. Bu yüzden de köpekleri beslerken lütfen park alanları değil, çok toplumun içindeki alanlar değil, biraz daha ücra, kuytu alanlarda besleyebiliriz. En azından biz bu şekilde yapıyoruz. Ve belirli bölgelerde. Çünkü köpeğin güvenliğini sağlamak. Buradaki amaç sadece karnını doyurmaktan da ziyade köpeğin maalesef hayati şartlarını da kontrol etmek. O yüzden bir insan o yemeği gördüğünde burası çok pisleniyor. Burada köpek mi bakılır, kedi mi bakılır? Yani bunları çok sık duyuyoruz. Maalesef. Ve bunun sonu maalesef şununla bitiyor. Ya köpeğe siz yokken zarar veriyor. Ya gidiyor mamasına akla gelmeyecek şeyler yapabiliyorlar ve bunun amacı sadece sizi kötü hissettirmek. Bu amacı güden çok fazla insan var. O yüzden köpeklerin başına bir şey gelmesin, kedilerin başına bir şey gelmesin istiyorsak bazı şeylere maalesef dikkat etmemiz gerekiyor. Parklarda ve böyle çok kalabalık yerlerde beslememeye özen gösterin dememizin sebebi de şimdi orada sürekli bir parkta beslendiği zaman ve sürekli farklı noktalarda oradaki köpek popülasyonu artıyor. Kendi aralarında çatışmalar başlayabiliyor. Siz köpeğinizle gittiğinizde çatışmalar başlıyor. Haliyle tabii ki alanlarını koruyorlar. Derken oraya giden çocuklar oluyor, aileler oluyor, köpekli insanlar gidiyor. Alanını korumaya çalışınca köpekler bu sefer de insan ve köpek arasında bir çatışma çıkmaya başlıyor ve biz onların işte şehirleşmeyle beraber doğasının dışına çıkıp onları zaten beton yığınında yaşamaya zorluyoruz. Ama bir de sonra dışlamaya başlıyoruz. Yani bu da haksızlık. O yüzden belli başlı yerlerde kalabalık parklardan uzak yerlerde yapmamız lazım. Bir denge bulmamız gerekiyor ve çok uç bir tarafta hayvan sevgisi olabilir. Çok güzel bir şey ama bunu her yerde bağırıp çağırıp beslemeye çalışınca da o toplum içindeki çatışma çıkıyor. Şimdi bir tarafın daha anlayışlı ve saygılı olması gerekiyor ve maalesef hayvan seven taraf bunu yapmak zorunda. Çünkü diğer taraf bu kadar hayvanlara, canlılara, insanlara nefret besleyen taraf bunu hiçbir zaman yapmayacak. O yüzden biz biraz daha dengeli davranırsak
ve her köşede beslemeyi inat etmezsek, belli bölgelere gidersek belki karşı tarafta zaman içinde biraz daha yumuşak olur ve bu köpekler sürekli toplanıp barınaklarda unutulup çürümeye bırakılmaz. O yüzden de tekrar altını çizmiş olalım. Hassas bir konu olduğunu farkındayız ve çok gerçekten dikkat ederek bu bölümü çekmeye özen gösterdik. Aslında bahsettiğimiz şey insanları rahat ettirmek değil. Buranın bir altını çizelim. Evet, Çünkü tabii ki. köpeğin tamamen can güvenliğini düşündüğümüz için dışarısı gerçekten çok tehlikeli. Hepimiz için, bütün hayvanlar için. O yüzden eğer bir canlıya değer veriyorsak maalesef bazı şeyleri kendi Evet. içsel dünyamızdan çıkarıp, duygularımızdan arındırıp daha mantığımızla hareket Evet. etmek zorundayız. Evimizdeki beslediğimiz köpekler için bile diyoruz ki şu şekilde hissedebilirler. Psikolojik olarak böyle davranabilirler. Bu kadar hassas yaklaşıyorken bir tahmin edin. Dışarıda o kadar senaryoya maruz kalarak ve tek başlarına maruz kalarak sahipsiz bir şekilde nasıl hayatta kalsınlar? Nasıl normal davranışlar sergilesinler? Bu noktada da eğer gerçekten gerçeklerle yüzleşmek istiyorsanız gerçek bir barınağa gidip kendiniz de bunu deneyimleyin. Sokak köpeğinden bahsetmişken sevdiğimiz, daha önce de tanıttığımız bir platformu hatırlatmak istiyoruz. Linki aşağıya koyuyoruz. Kökke platformun, mutlaka bir göz atın. Satın, alma, sahiplen diyoruz. Bu haftayı da bu şekilde sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın, like etmeyi unutmayın ve haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.